Veri biliminin en büyük avantajı tüm bu süreçleri yapıyorsunuz, kötü sonuç alıyorsunuz. Tekrar başa dönmeniz gerekebiliyor. 50 liralık kursu ben 10-15 liraya alıyordum. Yani ben mesela bilgisayar mühendisi değilim. Bilmiyordum kodlamayı doğru düzgün. Diğer soruya gelecek olsak veri bilimi bir balon mu diye duyduğum juniorların asgari ücretin bir iki saat çalışıyordum yapamıyordum yani, tamam mı, ilk başta. Yani olmuyor ya, uğraşırmışım olmuyor. Demek ki insanlar bunu tercih ediyor. Yani müşterinin problemini çözmüyorsa hiçbir anlamı yok. Mesela ben de kendimde dürüst olmak gerekirse geliştirmek istediğim üstüne gitmek gerekiyor. Çünkü o noktada bırakırsanız geçmiş olsun. Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar. Bir Bilene Sor serüveninin diğer konuğu Tunağan. Daha önce kanalda Tunağan ile beraber bir veri bilimi ile alakalı video yapmıştık. Kendisi bizleri kırmadı. Tekrar kanalımıza konuk oldu. Bir önceki videonun altına da en fazla sorduğunuz sorulardan oluşan soruları bugün Tunağan'a yönelteceğim ve birlikte cevaplarını arayacağız. Bu arada Tunağan, nasılsın, iyi misin? İyi Serdar, sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Malum üniversite sınav sonuçları açıklandı. Çok kişi tercih yapma sürecinde ve akıllarında veri bilimi gibi popüler bir alan ile ilgili sorular var. Bu yüzden bu videoyla seni ilk defa tanıyacak olan arkadaşlarımıza biraz kendinden bahseder misin? Tabii. Herkese merhaba, ben Tuna Aktaş. Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünden 2019 yılında mezun oldum. 2013 yılında başladım. Bir sene hazırlık okudum. İngilizce hazırlık sınavını geçememiştim. Sonrasında birinci sınıfı bitirdikten sonra Riga Teknik Üniversitesi'nde Erasmus yaptım. Bir sene Letonya'da yaşadım. Daha sonrasında döndüm ve Isaac gönüllülük projesiyle Mısır'a, Kahire'ye gittim. Orada bir iki ay kadar Mısır çocuklara İngilizce öğretmenliği yaptım. Döndüğüm zaman ikinci sınıf bitmişti. Sonrasında artık ufak ufak bölümle ilgili biraz daha odaklanmam gerektiğini hissettim. Ve derslere olan ilgim daha da arttı. 2019 yılında dediğim gibi mezun oldum. Sonrasında Aon Hewitt şirketinde analitik danışman olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık bir buçuk sene kadar orada çalıştıktan sonra Yıldız Holding'in işe alım programına denk geldim. Bir önceki videoda da bahsetmiştim zaten. Uzun süren bir süreçti. 5 aşamalı bir işe alım süreciydi. Oradan da kabul aldım. Ocak 2021 itibariyle de Yıldız Holding'de veri bilimci olarak çalışıyorum. Hedefime veri bilimci olmaktı. O da ortada da oldu. Bir buçuk senedir Yıldız Holding'de çalışıyorum. Peki abi, bu noktada data scientistler genel anlamda kimlerdir? Nelerle uğraşırlar? Hangi araçları kullanırlar? Veri bilimciler aslında iş süreçlerini dataya dayalı yapan, datadan anlamlı ilişkiler çıkartan ve bunu birçok makine öğrenmesi, derin öğrenme vesaire gibi algoritmalar kullanarak işi dataya dayalı bir hale getirmeyi amaçlayan insanlardır. Temelinde bunu yaparlar. Herhangi bir süreci bir insanın karar vermesinden ziyade artık tamamen dataya bırakıp datadan kendi çıkarımlarını yapmasını beklerler. Veri bilimciler temelinde böyle bir iş yapar. Bazen veriler Excel formatında gelebiliyor. Bazen data warehouse dediğimiz dataların kaynağının olduğu kısımdan alıyoruz verilerimizi. Oradan SQL sorguları çekerek veriyi Python olabilir, SAS olabilir, RStudio, artık çalıştığınız firma hangi tool'u kullanıyorsa genellikle bu üçünü söyleyebilirim. Bu üçü kullanılır. Bazı durumlarda web arayüzü vesaire yazılması gerekebilir. Onun için hani o tarz tool'ları belki bilmek fayda olabilir ama bir veri bilimcinin temelinde bu, hani bu bir must, bir zorunluluk değil. Temelinde Python, R, SAS, SQL, envai çeşit SQL bilmesi gerekir. Bu tool'ları kullanır. Veri biliminin içerisinde birçok özelleşmiş title diyebileceğimiz alanlar da var. İşte data scientist var, data analyst var, data engineer var. Bu kavramları biraz açar mısın ve bunların farkları nelerdir? Tabii. Şimdi ben veri bilimci olarak çalıştığım için veri bilimcinin açılımını daha net yapabilirim. Veri analisti ve işte veri mühendisi, data engineer, data analist, onlarla ilgili çok fazla yorum yapmam doğru olmaz. Ama temelinde şu: veri analisti daha çok veriyi hazırlar, onunla ilgili görselleştirir ve karşıya bunu iyi bir şekilde anlatmayı amaçlar. Veri bilimci datayı alır, temizler, datadan data driven dediğimiz datadan sonuç çıkartıp bunu işte yapay zeka projeleri yapar. Data engineer'in de temelinde yaptığı bu verileri yönetir. Verilerin güvenliğinden sorumludur ve verileri yönetir. Yani ben bir veri bilimciysem data engineer'e ihtiyacım var. Neden? Çünkü o verilerin ham haliyle, o koca verilerle uğraşan kişidir. O bana veriyi der ki Tunağan veriyi alabilirsin der. Ben o veriye ulaşırım. Data analist aynı şekilde o veriye ulaşır. Data sağlayıcı gibidir yani, kaba tabirle. Biz verileri alıp veri bilimciler yapay zeka projeleri yaparız. Veri analistleri de veriden işte anlamlı şeyler çıkartıp sunumunu vesairesini yapar. Bu şekilde bahsedebilirim temelinde. Anladım peki. Bir veri bilim projesinin
baştan sona yaşam döngüsü nasıl gerçekleşiyor? Şöyle, baştan sona yaşam döngüsü bazen başlıyor, ortasına geliyorsun, başa tekrar dönebiliyorsun. Bunu ben de yaşadım. Mesela seninle video çektiğimizde 2 aylık tecrübem vardı. Şimdi 1,5 yıllık tecrübem var. Çok tecrübeli tabii ki değilim. Ama en azından o sürede bunu yaşamış birisi olarak söyleyebilirim. Şimdi öncelikle bir durumu anlamamız gerekiyor. Yani karşı tarafta bir problem var. Bu problem ne? Temelinde bunu anlamaya çalışıyoruz. Business understanding dediğimiz bir başlangıcı var bu işin. İş birimleriyle veya müşterilerle toplantılar gerçekleştirir. Daha sonrasında data kaynakları konuşulur. Biz bu projeyi yapacağız ama bu projeyi çözecek data var mı elimizde? Bu da önemli bir soru oluyor aslında. Bu da varsa veri alınır. Veri önce bir temizlenir. Daha sonrasında veride ilk istatistiksel çıkarımlar yapılır, veri görselleştirilir, ilk bir bakış atılır veriye. Bunu takiben artık bu da tamamlanır. Bu tamamlanınca artık veride future selection dediğimiz, yani benim bu veriyi açıklayan doğru değişkenler neler? Biz bunu bulmaya çalışırız. Bunun için de birçok yöntem vardır. Detaylarına girmeyeyim şimdi. Artık hangi değişkenlerin açıkladığını da bulduğumuzu varsayıyorum. Bunu da bulduktan sonra artık problemimiz ne? Bu bir classification mı? Bu bir forecasting mi? Bu bir makine öğrenmesi problemi mi? Derin öğrenme mi? Artık her neyse problem. Oradaki algoritmalardan herhangi birisi kullanılır veya birkaçı kullanılır. Aynı anda birçok algoritma da kullanılabilir. Sonuçta bir tane yok. Bunların içinden winner'lar seçilebilir. İşte her seferinde bir ay atıyorum, sallıyorum, XGBoost kazandı. Bir sonraki ay örnek veriyorum lineer regresyon. Bunu artık kendisi karar verir yazılan program. Bu yapılır. Daha sonrasında validasyon dediğimiz, yani biz train, validation ve test olarak ayırırız datamızı. Modeli eğitiriz. Validation'da bakarız performansına, sonra da test ederiz. Tabii bazen öyle bir şey oluyor ki atıyorum tüm bu süreçleri yapıyorsunuz, kötü sonuç alıyorsunuz. Tekrar başa dönmeniz gerekebiliyor. Bazen problem yanlış anlaşılabiliyor. Yani öyle bir şey ki mükemmel kod yazın, böyle 5 satırda acayip şeyler yapsın. Yani uçuk kaçık bir şey söylüyorum da şu an. Öyle olduğunu varsayalım. İş biriminin veya müşterinin problemini çözmüyorsa hiçbir anlamı yok. İstediğiniz kadar mükemmel kod yazın. 1 milyon satır yazın. İşi çözmüyorsa hiçbir şey yaramıyor. Yani bu işe yaramıyor demek yapılan emeği çöpe atmak değil. Ama hani ihtiyacı karşılamıyor. O yüzden bu life cycle dediğimiz şey, yaşam döngüsü böyle başa dönebiliyor. Tekrar data alınabiliyor veya açıklayıcı başka bir değişken eklenip tekrar süreç çalıştırılabiliyor. Böyle. Yani sonrasında atıyorum testte de artık okey, yani güzel bir accuracy dediğimiz yani doğruluk metriklerine bakıyoruz ve ikna oluyorsak, iş birimi de ikna, müşteri de ikna oluyorsa artık deployment dediğimiz artık canlıya alınıyor. O noktadan sonra artık ihtiyaç nedir? Yani bir web arayüzü olabilir, bir request atılabilir API aracılığıyla. Böyle bir şey neyse ihtiyaç. O noktada artık bu veri bilimciden ziyade daha farklı kişilerin yaptığı adım oluyor ama hani bir veri bilimci olarak bunu da bilmek, mesela ben de kendimde dürüst olmak gerekirse geliştirmek istediğim bir konu burası, alan. Geliştirirse artık atar kendine yani. Hem onu da yapabiliyor, onu da yapabiliyor. Müthiş bir şey. Ama her zaman söylüyorum, bizim ilk işimiz hani veriden anlam ifadeler çıkartabilmek, veriyi anlamak, iyi istatistik bilmek. Bizim temel işimiz bu. Life cycle dediğimiz şey de bu şekilde diyebilirim. Anladım. Bilebildiğin gibi bu olayda en popüler kullanılan program dilleri Python ve R. Videonun altına da çok bu yorum gelmişti. Python mı R mı sence? Ya onunla ilgili geçen gün bir tane arkadaşım var. O da Almanya'da data engineer olarak çalışıyor. Onunla konuşuyorduk. Onu da konuştuk ya, işte Python daha iyi, R daha iyi. O R kullanıyordu. Ben mesela burada Python kullanıyorum. Şey dedik en son. Ya birisi sağ ayağı kullanmak, biri sol ayak kullanmak gibi, hani futbolda veya baskette. Yani ikisini kullanırsan müthiş, ne güzel. Yani birinde sadece çok iyi olmak, öbürü tukaka gibi bir şey söz konusu değil asla. İkisi de çok değerli ki bunları eleştirmek de bizim de haddimize değil. Çok kuvvetli program ikisi de. Ama nedir mesela, her yerde gördüğümüz çok tercih edilen Python. Genelde şirketler de daha çok Python bilip bilmediğini soruyor. R da değerli, değersiz demiyorum asla ama mesela geçen bir yerde yazı okumuştum. Birçok farklı yazılım şirketinde işte yazılım dilleri var. Python hep ilk 5'e girmiş. Yani 5 farklı alandan bahsediyorum. İsimleri tam aklıma gelmiyor şu an ama her yerde Python çıkmış hani ön plana. Demek ki insanlar bunu tercih ediyor. Daha ön planda. Belki yarın bir gün başka bir program çıkar. Önemli olan up to date olabilmek. Bu kötü değil. Hani böyle yuvarlak bir cevap vermiş olmayayım. Ben mesela Python'ı daha çok tercih ediyorum ve daha çok da öneriyorum. Ama R bilmek de çok güzel ve önemli, değerli diye düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Bu zaten süregelen bir tartışmadır, hep konuşulur.
Ben mesela R'da çok kuvvetli değilim mesela hani. Ama sintaksine biraz alışırsam az çok benzer şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Ama Python çok fazlasıyla işimi görüyor şu anda. Yani o yüzden hep Python kullanıyorum ben mesela. Bildiğin gibi veri bilimi bu aralar çok popüler ve birçok alan dışı kişi de bu alana yönelmeye çalışıyor. Çok arkadaşımız da veterinerim ya da çevre mühendisiyim, bu alana nasıl yönelebilirim diye bir arayışta var. Onlara önerebileceğin, tavsiye edebileceğin bir roadmap var mı? Tabii şöyle mesela bu veri biliminin en büyük avantajı uluslararası bir iş olması. Öncelikle mesela Python, R gibi open source'a çok açık olması. Bu da open source açık olması ne demek? Kaynak her yerde olması demek. Ve bizim işimiz böyle hani tam dijital çağ işi de olduğu için aslında hani alakasız hiç ya bu bölümle bu ne alaka diyeceğin veya denilebilecek bir alandan veri bilimciler de çıkabilir açıkçası. Yani ben öyle düşünüyorum. Birçok kursa ulaşabilirsiniz. Mesela Python bilgilerini insanlar birçok kursa ulaştırıp geliştirebilir. Biraz kodlama bilgisi oturtur. Daha sonrasında veriden nasıl anlamlı ifadeler çıkartabilirim? Veriye nasıl yaklaşabilirim? Mesela istatistik bilmek bu noktada önemli. Yani veriyle ilgili nasıl veriyi manipüle edebilirim? İşte veriden istatistiksel ifadeler nasıl çıkartabilirim? Bir makine öğrenmesi modeli nasıl kurabilirim? Gibi biraz buna kafa yorarsa ve veriye bakış açısını değiştirirse rahatlıkla yapabilir. Bu şey değil. Tabii ki bir istatistik öğrencisi, bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi kadar daha hızlı yapamayabilir belki bunu. Ama yani o kadar çok kaynak var ki yani gerçekten Google'la işi çözebilir insanlar. Ya ben yapamam herhalde, olmaz, nasıl olacak ya diye düşünmesin kimse. Eğer ki gerçekten fazlasıyla efor sarf ederse bu alanla ilgili ciddi anlamda yapılabilecek bir şey. Aslında bu soruya ek olarak da şu soru çok fazla gelmişti. İnternet üzerinden elde ettiğim kaynaklar ve kendi çabam ile bu alanda başarılı bir noktaya gelebilirim diye aslında cevabını vermiş oldum. Kesinlikle. Ben öyle geliştirdim Serdar açıkçası. Yani tamam makaleler vesaireler önemli hani ama onun dışında hani hiç İngilizcem yok mesela. Örnek veriyorum İngilizce hiç yok. Bilmiyorum yani. Abi Google Translate çok güzel çalışıyor gerçekten. Google Translate'te biraz derdini anlatsan kopyala yapıştır. Sayfayı bile oradan İngilizceden Türkçe'ye çevirebiliyorsun Chrome'dan yani en basiti. Yani oradan çevirerek hızlıca yapılabilir yani. Gerçekten çok kaynak var. Ben mesela ne yapıyordum? Google'a sürekli soru soruyordum yani. İşte bunu nasıl yapabilirim, şunu nasıl yapabilirim, şunu nasıl edebilirim tarzında. Daha sonrasında mesela kodlama konusunda da Stack Overflow'u çok kullandım ben. Giriyordum Stack Overflow'a mesela. Pandas, NumPy kütüphanesinde geliştirmem lazım kendimi. O dönemler şeydim hani çok fazla bilmiyordum. Gidiyordum insanların problemlerini alıyordum kendime ciddi anlamda yani. Bunu ben kendim nasıl çözerdim diye uğraşıyordum. Yani ben mesela bilgisayar mühendisi değilim. Bilmiyordum kodlamayı doğru düzgün ama hani orada ufak ufak öğreniyorsun. Bu da neyi sağlıyor? Gerçekten Google'layarak, internetten araştırarak, YouTube'da tutorial'lar izleyerek birçok kurs var. Mesela Coursera var, Udemy var çok bilinen mesela. Bu tarz sitelere de girip kurs da alınabilir. Ama tabii bazen pahalı olabiliyor vesaire. Mesela Udemy'de şöyle yapabilir öğrenciler. Ben öyle yapıyordum. Eğitmene gidiyordum. Öğrenciyim. Öğrenci belgemi de eke koyuyordum maile. Düzgün bir mail yazıyordum. El yüzü düzgün. Rica etsem bana kupon yazabilir misiniz diyordum. Sağ olsunlar kırmıyorlardı mesela. Diyorum 50 liralık kursu ben 10-15 liraya alıyordum. Yani yapılabilir. Hani yeter ki iste. Bir de şey değil mesela bu atıyorum jeofizik veya jeoloji mühendisi olsan gidip de böyle kaynak rahat bulamayabilirsin ciddi anlamda. Ama veri bilimi çok dijital bir alan olduğu için çok fazla kaynak var. Çok rahatlıkla yapabilir. Bir de bildiğim üzere böyle farklı yazılımcılar Python'ı çok sevmezler. Biraz basit bulurlar, daha doğal dile yakın diye. O noktada hani veri bilimi sence bir balon mu? İleride bu balon patlayacak mı? Türkiye'de ve dünyada önü açık bir alan mı? Şey var ya böyle Python mesela farklı yazılım dilleri geliyor işte C Sharp, C++ geliyor, Java geliyor. Bir tane şey var böyle çubuk koymuşlar altından böyle şey yapıyor. Python yandan dolaşıp devam ediyor mesela. Ya haklılar aslında daha smooth bir dil, daha rahat yazımı. İşte öbür yazılım dillerindeki gibi her yere nokta virgül statement'ta bulunmak zorunda değilsin. Ama yani işi görüyorsa tamam yani şey değil. Sonuçta yazılım seni analitik düşünmeye iten bir şey. O yüzden yazılım dili herhangi ne olursa olsun bunu bilmek iyi. Diğer soruya gelecek olsak veri bilimi bir balon mu diye asla değil. Balon d'Or diyebiliriz yani.
Asla balon değil. Neden balon değil? Abi şöyle, ben mesela bir yerde okudum. Geleceğin ve günümüzün en iyi 50 mesleği, 10 mesleği ya da 20 mesleği olması lazım. Veri bilimi, istatistikçi vesaire, bunlar hep ön plana çıkıyor. Şöyle düşün. Google'da bir noktadan bir noktaya en kısa rotayı bulan da aslında optimizasyon mesela. Hani bu da veri bilimine bağlı, endüstri mühendisi daha çok işin içine giriyor ama hani veri bilimiyle de bağlantılı olan bir nokta mesela burası. Yani elimizde bugün Siri ile konuştuğun zaman da arkasında istatistik ve veri bilimi yatıyor. Sen bugün Facebook'ta bir fotoğraf koyduğun zaman bu sen misin diye etiketle sana soran da aslında object detection çalışan arkasında. Bunda da veri bilimi yatıyor. Yani hayatımızın her yerinde veri bilimi var. O yüzden bu balon değil, aslında daha çok dijitalleştiğimiz bu dünyada daha fazla veri oluyor ve bu verilerin anlamlaşması lazım fazlasıyla. İnsanlar sporla da çok alakalı. Futbol, basketbol vesaire. Orada bile inanılmaz veri kullanılıyor yani. Moneyball diye bir film vardı yanlış hatırlamıyorsam. Mesela orada da veriyi kullanarak mesela takım şampiyon oluyordu ve o takımın işte menajeri gidip Boston'da veya farklı bir çok büyük bir kulübe gidiyordu, menajer oluyordu orada. Yani bu bir film ama doğru da aslında yani. Daha da çok veri oluyor. Artık veriler o kadar arttı ki yani bu verilerin işte data engineer o yüzden çok önemli. Yani bu verilerin toplanması, derlenmesi, yönetilmesi bambaşka konu. İşte bu veriden yapay zeka projeleri çıkartılması bambaşka konu. Veriden anlamlı ifadeler çıkartılıp insanlara aktarılması bambaşka bir konu. Verinin çok arttığı bir dönemde asla balon değil, daha da çok artacak. Daha da çok ihtiyaç olacak, istihdam çok olacak ve bence şu an mesela tercih dönemindeki insanlar istatistik, bilgisayar mühendisliği, endüstri, matematik mühendisliği bu bölümleri okurlarsa, bu alanda yönelirlerse yani problem fazlası yaşamazlar. Çok da ihtiyaç olacak, çok öne açık bir alan. Şu anda da çok değerli, ileride de değeri daha da artacak. Bu ama birkaç bölüm saydım. Bu saymadığın diğer bölümlerden bu hani bu alana girecek insanlar hani arkadaşlar şey hissetmesin kendini. Ya işte ben olmaz mıyım diye. Asla öyle bir şey yok. Bizim ekipte elektrik, elektronik ya da elektronik haberleşme mühendisinden mezun arkadaşımız var. Öyle diyeyim yani. O mesela çok da yetkin bir arkadaş kendisi. Canavar gibi yani. Kesinlikle ben de sana katılıyorum. Hatta son yapılan bir çalışma vardı bu spor üzerine. Normal NBA 2020 oynarken oyuncuların üzerinde işte enerjisi, sağlık durumu ya da morali gözükür ya bilgisayar oyununda. Aynı onun gibi görüntü işlemeyle direkt koça anlık bilgi veren bir yapay zeka sistemi vardı. İşte koç çıkartıyor mesela oyuncuyu. Sen yoruldun artık diyor. Diyor ki hayır ben yorulmadım oyuncu diyor. Koç diyor hayır hayır sen yoruldun diyor. Emin ol veriler bunu söylüyor diyor. Evet, O evet. yüzden gerçekten bence de geleceğin yıldız mesleklerinden birisi olacak. Ya farkında değiliz. Hayatımızın her noktasında veri bilimi var. Bak gerçekten farkında değiliz ama yani senin bugün herhangi bir noktadan bir noktaya gittiğin zaman veya atıyorum alışveriş yapıyorsun değil mi? Sayfalar arasında geçiş yaptığın, sayfalar arasında geçirdiğin süreden bile bu veri tutuluyor arkada. Şirketler bu veriyi tutuyor. Bunu analiz ediyor insanlar. Diyor ki Serdar niye almadı bu ürünü mesela? Onu buluyor. Ve sana öyle bir offerla işte yani teklifle çıkıyor ki sana belki bir şekilde aldırtabilir. O ürün olmasa bile başka bir şekilde aldırtabilir. Yani hayatımızın her alanında var. Olmadığı yer yok. Evet şimdi belki videonun en fazla merak edilen sorusuna geldik. Videoya atlayıp gelen tüm arkadaşlara öncelikle merhabalar. Maaş konusuna geliyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bayağı bir şey konuştuk biz ama olsun. Arkadaşlar geriye de gidebilirsiniz. Oralarda da güzel Aynen. şeyler konuştuk. Aynen. Evet, Bu şey ama çıkıyor şu anda en çok izlenen kısım. Muhtemelen burası böyle pik olacak. Histogramın pik olduğu yer falan gibi. kesinlikle diğer videodan tecrübeliyim. O yüzden o piki gözlemlemiştim. Türkiye'de ve globalde veri bilimcilerin tabii tecrübesine göre değişir ama güncel maaş durumları neler? Ya şöyle şimdi maaşla ilgili konuşmam çok doğru olmayabilir ama bununla ilgili birçok web site de var. En basiti işte Data Scientist Salary in Turkey diye yazdığınızda hemen çıkıyor. Orada da veri bilimi vesaire var aslında, data analizi var. İnsanlar oraya bilgilerini veriyor. Ona göre çıkıyor arkadaşlar. Hani o yüzden bu alana yönelebilirsiniz. Öyle subliminal mesaj da vermiş olalım. Şöyle söyleyeyim. Mesela duyduğum juniorların asgari ücretin 2 katı fazlası olabileceği, işte mid dediğimiz kişilerin daha fazla, seniorların daha da fazla olabileceği bir maaş durumu var. O yüzden aç kalmazsınız yani bu alana başlarsanız. Güzel de para da kazanırsınız. Bir de güzel de bir title açıkçası. Saygı gören de bir title.
size yani çalıştığınız alanda bile şirkette de şey olarak hani parlak insan, potansiyel insan olarak görüyorlar. Sonuçta yaptığımız iş evet hani zevkli ama şey de çok kolay olmasın, çok kolay da bir iş değil. Ama hani uğraştığımız iş büyük bir iş. Sonuçta insanların kendi verdiği, kafasında verdiği kararı biz datadan anlamlar çıkartmaya çalışıyoruz vesaire. O yüzden önemli bir sektör. Bu da değer görüyor ister istemez yani. Yurt dışını çok detaylı bilmiyorum. Dediğim gibi yazıp atıyorum data scientist salary in UK, Spain, Italy, France bir şeyler yazabilirler. Oradan görürler. Türkiye'de sanırsam durum bu şekilde. Sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geldik. Ben son bir soruyu da yöneltip artık aramızda sizlere veda edelim. Son olarak bu alana yönelmek isteyen, bu alanda çalışmak isteyen, bu alan ile hayatını kazanmak isteyen arkadaşlarımıza neler tavsiye edersin? Öncelikle araştırmayı sevmeleri gerekiyor. Meraklı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunlar tabii 1,5 yıllık bu alanda tecrübesi olan bir kişinin gözlemleri arkadaşlar. Yani bunu da dikkate almanızı diyeceğim. Yani 5 yıllık bir insanın verdiği tecrübe belki daha farklı olabilir ama ben kendi nacizane düşüncelerimi söyleyeceğim, yani önerilerimi. İşe başlayacaksınız. Herhangi bir proje gelecek size. Sonuçta proje tipleri 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Yani onunla ilgili mesela bizim ilk yaptığımız şey literatür araştırması. Bu alanda neler yapılmış? Öğreniyorsunuz da hem araştırıyorsunuz hem ayrıca her bir proje size bir şey öğretiyor. Yani çok farklı şey, insanlar bilmediği şeyler de öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden çok iyi araştırmanız gerekiyor. İngilizcenizi geliştirmeniz gerekiyor. İngilizceyi neden söylüyorum? Şimdi İngilizce geliştirmek de kolay değil. Sonuçta İngilizce kursları vesaire dil kursları var. Onlar çok pahalı olabiliyor. Ya bir şekilde ne bileyim Netflix olabilir, YouTube'dan birçok uygulama var arkadaş edinip de oradan da konuşabilirsiniz. İngilizcenizi bir tık geliştirmenizde fayda var. Sebebi de yani bir şey araştırdığınız zaman daha hızlı vakit kaybetmezsiniz. Önemli de bir şey. Sosyal hayatınız için de önemli. İngilizceleri geliştirmelerini tavsiye ederim. Programlama dilleriyle ilgili biraz daha haşır neşir olmalarını tavsiye ediyorum. Bu herhangi bir şey olabilir. R, Python, C++ vesaire artık Java olabilir. Bu dediğim gibi analitik düşünmeyi iten bir şey ve gerçekten insanın ufkunu da açan bir şey. Ben kendim de onu hissettim yani programlamayla, yazılım kodlamayla uğraşmaya başladığımda. Bunların yanı sıra istatistik bilgilerini geliştirmelerinde çok büyük fayda var. Optimizasyon öğrenmelerinde fayda var. Object detection dediğimiz alan var mesela. Bununla ilgili çok çalışmaları gerekli. Sınıflandırma konusu, classification konusunda kendini geliştirmeleri önemli. Genel itibariyle bir de tabii gerçekten dedike çalışmaları lazım. Yani kendilerine adamaları da lazım yani. Eğer ki bir şey yapmak istiyorsanız böyle hani ben de mesela şey oluyordu. 1-2 saat çalışıyordum yapamıyordum yani, tamam mı, ilk başta. Yani olmuyor yani, uğraşırmışım olmuyor. 15-20 dakika ara veriyordum. Sonra dedim ki yani yapabilirim bunu. Birazcık daha sakin kalmaya çalıştım. Olmuyor da pes etseydim hiç olmazdı yani. Veri bilimci olamazdım bugün. Ama pes etmediğim her üstüne gittiğim zaman daha da geliştim. Daha da geliştiğimi hissettim. Hala da aynı şey geçer. Daha da gelişmem gerekiyor. Yani olmuyor ben yapamıyorum galiba deyip ümit kesmemek lazım. Üstüne gitmek gerekiyor. Çünkü o noktada bırakırsanız geçmiş olsun. Ama üstüne gidersiniz olacağını siz de göreceksiniz ve hani yaptıkça böyle ya ben yapıyorum galiba deyip daha bir şevk oluyor insanda. Daha da fazla istek geliyor. O noktadan sonra artık kimse sizi tutamaz yani. Rüzgarı alırsınız arkanıza devam edersiniz. Bunları önerebilirim. Çok teşekkür ederim kendi adıma. Bu video konuk olduğun için, vaktini ayırdığın için ve bu keyifli sohbeti bizlerle yaptığın için çok teşekkür ediyorum Tuna. Yani her zaman seninle böyle sohbet yapmak keyif benim için de. Arkadaşların da yolu açık olsun. Herhangi bir soru vesaire olursa, ben geçen videoda da bayağı soru olmuş. Ben çok dikkat etmedim. Bu videoda da sorular olsa altına yazmaya da çalışırım veya Serdar benim iletişim bilgilerimi de muhtemelen sen koyarsın aşağıya. Oradan da ulaşabilirsiniz Serdar'a da bana da. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bildiğimiz kadarıyla da anlatırız sizlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım izleyen, dinleyen herkese faydalı bir içerik olmuştur. Ve gönlünüzde yatan, bir ömür boyu mutlu olabileceğiniz nice güzel meslekleri seçersiniz, yerleşirsiniz üniversitelere inşallah. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.